25 saat civarı sürmüştü. Bu 35 saat, 35-36 saat civarı sürecek. Daha bir restoranta girdik ve bu restoranda bakın yemek bu şekilde. Şu gördüğünüz çok sağlıklı kara buğday. İyi misin? Maşallah. Tarzın çok güzel. Tarzın çok güzel. Maşallah. Arkadaşlar trenin uzunluğuna inanamazsınız. Yerel insanlar bunlar böyle trenin yanında satış yapıyorlar. Arkadaşlar Kral bunu bana hediye olarak almış. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Sağ olsun. Nasıl göründüğüm hakkında hiçbir bilgim yok. Ama bu 4... Daha bir restoranta girdik ve bu restoranda bakın yemek bu şekilde. Şu gördüğünüz çok sağlıklı kara buğday. Bu normal pilav olarak geldi. Normalde Türkiye'de bunu pek pişirmezler. Kara buğday inanılmaz derecede yararlı ve sağlıklıdır. Normal pilav olarak gelmesine çok şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. Çok sağlıklı besleniyorlar. Yani bu gerçekten de çok güzel. Şimdi gösteriyorum sizlere de. Ben bu kara buğdayı evde çok yapardım. Kesinlikle benden daha güzel pişiriyorlar. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum. Evet, yemek yediğim yeri size şöyle göstereyim dostlar. Burası Mangustaou'da yemek yediğim nokta. Bakın şöyle göstereyim. Az önce burada yemek yedim. İyi misin? Maşallah. Tarzın çok güzel. Tarzın çok güzel. Selamun aleyküm amca. Aleyküm selam amcacığım. Sağ olasın, sağ olasın amcacığım. Sağ olasın. Mangustaou'nun ara sokaklarında evler bu şekilde. Yine böyle tek tip, görüyor musunuz? Kazakistan'da buna böyle çok alışıyoruz. Ve küçük şehirler daha çok böyle toprak yapıda. Oldukça otantik bir havası var bence. Karşılıklı evler. İki katlı. Hiç böyle uzun bir ev de yok. Hep aynı renkle ta ilerilere kadar devam ediyor. Bu da Mangustaou'nun pazarı arkadaşlar. Bakın böyle devam ediyor. Pazar oldukça yerel bir ortam. Bakın bu mantı. Görüyor musunuz? Mantının şeklini. Çok enteresan. Yanındaki de benim anneannemin yaptığı bir şeylere benziyor ama maalesef dil problemimiz olunca soramıyorum şu anda. Sadece böyle göstermekle yetinebiliyorum. Meyve çok az burada. Yani gerçekten meyve sebze çok az. Et çok fazla. Et çok fazla ama meyve sebze genel itibariyle az. Çok yerel ve çok otantik görünüyor her şey. Bu şekilde küçücük bir pazar. Şimdi yavaş yavaş trene doğru geçiyoruz. Burası Mangustaou'nun tren istasyonu. Bakın böyle maalesef hiçbir dili tam olarak anlayamıyorsunuz burada. Umarım yanlış trene binip bambaşka bir diyara gitmeyiz. Çünkü dil anlaşılmıyor. Kazakistan'ın böyle çok küçük bir şehrindeyiz, Mangustaou diye. Şimdi bakacağız. Arkadaşlar trenin uzunluğuna inanamazsınız. Bakın göremiyorum. Diğer tarafı oradan başlıyor. Böyle devam ediyor ta ileriye doğru. Şimdi 12 numarayı bulmaya çalışıyoruz. Kocaman upuzun bir tren. Bu trende yaklaşık 25 ya da 26 saatlik bir yolculuk olacak. Ve Aktobe'ye doğru gidiyoruz. Birazdan 4 çeyrekte sanırım hayatımın en uzun yolculuğu başlıyor. Kazakistan çok büyük bir ülke. Yani öyle bir ucundan bir ucuna falan da gitmiyoruz yani, ufacık bir kısmını geçiyoruz 25 saatte.
eşyaları buraya koyuyoruz. Malum 26 saatlik bir tren yolculuğu olacak. Şunu şöyle bırakalım bir dakika. 26 saatlik tren yolculuğu için eşyaları bakın böyle koyuyoruz. Gayet de güzel. Bir tane yanımıza bir tane su alıp geri kalanını da koyabiliriz. Ben özellikle çok hareket etmemek için uzun yolculuğu seçtim. Normalde 8 saat gidecektim. Beyno'ya gidecektim. Ama zaten herkes bana Beyno'nun çok küçük olduğunu, gerek olmadığını söyledi. Madem o kadar küçüktü Beyno, o zaman Aktobe'ye geçmek en mantıklısıydı. Ben de biletimi Aktobe'ye aldım. Biçimde harekete geçtik. Tren kalktı. Yani Sovyet diye en sonunda Sovyet treninde yolculuk bile yaptım. Zaten hastalandım, bir parça sesimden de fark ediyorsunuzdur. İnşallah iyileşeceğiz. Öldüm resmen. Ya inanır mısınız? Azerbaycan'da hatırlıyor musunuz? Bir Bakü tren istasyonuna girmiştik. İstasyon değil, müze. 1926 idi yapım yılı. Bir demiryolu müzesine girmiştik. Demiryolu Vazalı müzesiydi galiba. Bakü'de. 28 Mayıs'ın oradaydı. Hemen oradan çıktığımızda çok güzeldi. Bakü-Tiflis hattının Sovyetler Birliği dönemindeki bir vagonunu bu müzeye yerleştirmişler. Şimdi o vagona giriyoruz. Bakın o eskiliği çok net bir biçimde hissediyorsunuz. İnsanlar buralarda yatmış. Ben orada gösterdiğim vagonun içindeyim şu anda. Yani o vagonla yolculuk yapacağım. Bakın. Ya inanılmaz bir şey bu. Aynı vagon, aynı eskilik. Bayağı bu böyle 1930'dan falan kalmış. Yani bu çok hoşuma gitti. Bildiğiniz müzede göstermiş olduğum vagonun içindeyim şu anda. Yakalamaya çalışıyorum. Bazen deve görüyorum. O develeri yakalamaya çalışıyorum şu anda. Size de göstereceğim.情感的洪流即将决堤，压抑的情绪无待释放，狂放的力量在心中涌动，解脱的时刻已经来临，让我们尽情的宣泄，抛开束缚，释放自我。Çok yavaş gidiyor. Ama benim çok hoşuma gidiyor. Bu arada tren neredeyse bomboş. Tek başıma hostelde kalıyor gibiyim. Valla biraz hastaydım. Böyle ciğerlerim falan da acıyordu. Bugün hiç sigara içmedim. Bir tane içtim. Yalan olmasın. Ama resmen kendime geldim yani. Hasta olduğum halde kendime geldim şu anda. Arkadaşlar, şunun size tanıtımını yapayım ama bu bir reklam değil, bu bir işbirliği değil. Vergiden muaftır o yüzden. Ama bence çok önemli bir araç. Bu benim e-book'um. Ben bunu uzun yolculuklarda ya da yorgun olmadığım zamanlarda hostelde uyumadan önce okuyorum. Kitaplarım burada, yanımda taşıyorum kitaplarımı. Yaklaşık 270-280 kadar kitabım var bunun içinde, sayısını yanlış hatırlamıyorsam. Mesela şu anda ne okuyorum? Sol taraftakiler okuduklarım, yani onları zaten bitirdim. Mesela Yürümenin Felsefesini bitirdim. Malatesta'nın hayatını anlatan İtalyan anarşist düşünürlerden ve aynı zamanda eylemcilerden. Sonra Sigmund Freud, bunları okudum. Şu anda
Vahşi Savaşçının Mutsuzluğu diye Pierre Clasres'in Vahşi Savaşçının Mutsuzluğu diye bir kitabını okuyorum. Ve yine Jack Holland'ın Mizojini yani kadın nefreti. Kadın nefretinin kökenleri, tarihsel süreci, batıda gelişimi, doğuda gelişimi birçok noktaya değiniyor. Bunun da yaklaşık yarısını okumuşum. Yolda okuyorum bunları. Şöyle bir size tanıtayım dedim. Şimdi ben kitap okumaya devam ediyorum. Atlı vagonun ışığını açtık şimdi. Işığı tam şuradan açılıyor. Görüyor musunuz bakın. Şimdi kapalı ve açtık. Şunun eskiliğine bakar mısınız? Ben normalde bu durakta inecektim arkadaşlar. Burası Beyno. Gidiyoruz. Çocuklar her yerde çok güzel ve internete daha alışık. Benim YouTube çektiğimin gayet farkındalar. Ve 25 saatlik bir gün devam ediyor şimdi. Merhabalar, merhabalar. Çok teşekkürler, çok teşekkürler. Rahmet. Yerel insanlar, bunlar böyle trenin yanında satış yapıyorlar. Bakın böyle yavaş yavaş geçiyorlar. Hasta olmaktan daha kötü bir şey varsa o da yalnızken hasta olmaktır. Ben yalnızken hasta olmaya da alışığım. Eskişehir'de, Konya'da, hayatımın birçok döneminde birçok şehirde yalnız kaldım. Özellikle eğitim süreçlerimde, şurada burada. Yani hasta olmaktan daha kötü bir şey. Kimsesizken, yanınızda kimse yokken hasta olmak. Ama sanırım yanınızda kimse yokken hasta olmaktan daha kötü bir şey de Orta Asya bozkırında bir Sovyet treninde ilerlerken hasta olmak. Çok enteresan bir psikoloji oluyor. Arkadaşlar bir sonraki gün 12'deyiz. Gerçekten de yol bitmiyor. Yani 24 saat, 25 saat, 23 saat o civarda yeni uyandım. O civarda yoldayız. Gerçekten de yol hiçbir şekilde bitmiyor. Sürekli olarak devam ediyor. Şimdi bir yerde durduk. Of. Buranın adını bilmiyorum. Yani genellikle duraklar birbirine benziyor. İnanılmaz otantik bir tren. Yani müzede gördüğüm trenle yolculuk yapıyorum arkadaşlar. Yavaş gidiyor. İyi uyudum ama ve dinlendim ve kendime geldim. Resmen hastalığım geçti. Kendimi çok iyi hissediyorum. Yola hazırım. Şimdi Kural'la birlikteyiz. Benim trendeki oda arkadaşım. Trenle beraber Aktobe'ye gidiyoruz. Kural merhaba. Hoş geldin. Merhaba, Esselamu Aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. İyi misin? Kural. İyi misin? İyiyim biraz. Eyvallah. Kural şimdi sağ olsun bize böyle mantı getirdi, mantı ikram etti. Aynı zamanda sağ olsun bana böyle çikolata ikram etti. Şimdi mantıdan deneyeceğiz. Birazdan yola çıkacağız. Aa böyle tamam. Tamam. Şöyle. Evet arkadaşlar bu böyle kolay alınabiliyormuş. Gerçekten de kolay alınıyor. Çok lezzetli. Bu da piraşki. Bunu hatta Azerbaycan'da da yemiştik hatırlarsanız Şeki'de. Ama Kural'ın söylediğine göre burası daha orijinal çünkü biraz daha Rus etkisinde. Çünkü bu Ruslarınmış aslında. Mantık
kadar iyi değil ama güzel. Kazakistan çikolatası bu arkadaşlar. Dark bir çikolata, sütü biraz az. Gayet lezzetli, gayet güzel bir çikolata. Sütü birazcık farklı ama kötü değil. Geldik arkadaşlar. Aktobe'deyiz.